Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün hepinizin çok merak ettiği ve bana da sıkça sorulan bir konudan bahsedeceğim. Binance vadeli işlemlerde arkadaşlar şurada gördüğünüz ADL nedir? Bu ışıkların anlamı nedir? Bundan bahsedeceğim. Bahsetmek için şöyle küçük bir arkadaşlar işlem açalım sizle birlikte. Hem ışıklar nasıl gözüküyormuş, bu ADL olayı neymiş size hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncesinde Binance vadeli işlemleri ilk kez kullanıyorsanız aşağıda vereceğim referans linkiyle de tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da referans bölümüne Türkiye yazarsanız %10 komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz. Ayrıca yine video sonunda vereceğim Binance vadeli işlemler eğitim serisini izlemeyi unutmayın. Çünkü vadeli işlemlerle ilgili aradığınız bütün soruların cevabını videolar haline getirdik ve sizler için yayınladık arkadaşlar. Şimdi gelin sizin için hemen marketten, normalde ne yapıyorduk? Marketten açmıyorduk ama böyle küçük bir pozisyon açalım. Açtık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ADL yazan yerde şu an hiçbiri yanmıyor. 4 tane ışık sembolü var. Şimdi sıkça gelen sorular ne? Hocam ışıkların 4'ü yanıyor, ışıkların 3'ü yanıyor. Yani şurada 1 çubuk, 2 çubuk, 3 çubuk, 4 çubuk yanıyor. 4'ü yandığında pozisyonu kapatmalı mıyım? Ya da hocam 4'ü yandığında pozisyon otomatik olarak kapatılır mı? İlk önce şu sorunun cevabını vereceğiz arkadaşlar. 4'ü yandığında arkadaşlar pozisyonunuz kapanacak diye bir şey yok. Şimdi ADL olayı nedir? Hemen ondan bahsedelim. Arkadaşlar ADL olayı piyasa hareketlerinin sert düşüşler yaşadığı sırada olur. Hocam nasıl olur? Şöyle olur. Diyelim ki arkadaşlar piyasa 20 bin dolar. Bakın piyasa 20 bin dolar. Bir anda 18 bin dolara düştü. Ve bu 20 bin dolarla 18 bin dolar arasında hiç alıcı yok arkadaşlar. Öyle düşünün. Çünkü eğer alıcı olsa zaten 20 binden 18 bine düşmez. Sonra 17 bine de hızlı bir şekilde düştü. Öyle düşünün. ADL olayında bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Siz eğer short pozisyondaysanız sizin pozisyonunuz otomatik olarak kapanma ya da pozisyonunuzun bir bölümünün kapanma durumu oluyor. Bu neden oluyor diye soranlar için şunu açıklıyorum arkadaşlar. Düşünsenize. Şimdi borsa ne işe yarıyor? Sizin emirlerinizle karşıdakilerin emirlerini birleştiriyor. Şimdi X kişiler 19 bin dolarda long pozisyonda likide olurken, çünkü piyasa hızlı bir şekilde düşüyor ya, karşıda 19 bin dolara herhangi bu pozisyonu kapatacak bir eşleşme yok arkadaşlar. Burada fiyat 20 bin dolardan direkt olarak 18 bin dolara düşmüş. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? 19 binde likide olması gereken adam hala 18 bin dolara kadar düştüğünde likide olmamış oluyor. Şimdi burada ciddi bir 1000 dolarlık bir fark var arkadaşlar. Bu zararı kim karşılayacak? Tabii ki ne olacak arkadaşlar? Borsaların sigorta fonu karşılayacak. Şimdi borsaların sigorta fonundan da bahsedeceğiz ama şu olayı biraz daha anlatayım sizden. Yani arkadaşlar ADL'nin gerçekleşmesi için, bakın, gerçekleşmesi için ne gerekiyormuş? Piyasa hareketlerinin sert bir şekilde aşağı yönlü gitmesi gerekiyormuş. Bu durumda ne oluyormuş? Long pozisyondakiler likide olamadığı için, çünkü karşısında bir pozisyon eşleşmediği için ne oluyormuş arkadaşlar? Short pozisyonda olanların ve birazdan bahsedeceğim, işte o ışıklar o anlama yarıyor. Ve yüksek miktarda kar oranı olanların belli bir algoritma ile sıralamaya dizilmesiyle birlikte en yüksek kar oranına sahip kişinin, bu parasal değil arkadaşlar, bunun bir hesaplanması var, en yüksek kar oranına sahip olan kişinin pozisyonu otomatik olarak kapatılıyormuş. Otomatik olarak kapatılınca ne oluyor? Yani siz short pozisyondasınız arkadaşlar. 20 bin dolarda. Siz bakıyorsunuz piyasa hızlıca düşüyor. Siz tabii ki kapatmazsınız. Niye? Kar almak istersiniz. Çünkü düştük sıra siz para kazanacaksınız. Ama diyor ki senin karın diyor çok yüksek ve ben şu an borsada emirleri eşleştiremiyorum. O yüzden senin short pozisyonunu 19 bin dolarda ya da 19 binde olmuyor arkadaşlar, 18.800 dolarda burada likidasyona giden bir adamla eşleştireceğim. Ama sana buradaki karını ne yapıyor arkadaşlar? Veriyor. Neyden zarar ediyorsun? Sen daha da düşüyor. Bakıyorsun piyasa daha da düşüyor. Hocam o zaman ben kapatmayacaktım. Kapandı diyorsun. İşte bu işe yarıyor. Peki arkadaşlar bu olay
nasıl çözülür? Borsaların bu olayla ilgili yaklaşımı nedir? Hemen ondan bahsedelim. Bunun için arkadaşlar borsaların sigorta fonları vardır. Sigorta fonları siz normal bir şekilde, bakın normal bir şekilde, bu ADL olayı gerçekleşmediğini düşünün. Normal bir şekilde likide olduğunuzda Binance'da şu an %0.5 gibi ciddi bir ne alır arkadaşlar? Sigorta fonu ücreti alır. Bu sigorta fonuna ne yapılır arkadaşlar? Aktarılır. Sigorta fonuna aktarıldıktan sonra işte böyle durumlarda sizin bu short pozisyonunuzun otomatik olarak kapanmaması için ne yapar arkadaşlar? Hemen sigorta fonu devreye girer ve buradaki aradaki kendi yaşadığı yani müşterinin yaşadığı, dolayısıyla size yansıtmaması gereken parayı ne yapar? Kendi cebinden karşılar arkadaşlar. Bu sigorta fonunda oluşturan neymiş arkadaşlar? Normal likidasyonlarda sizden alınan %0.5 gibi bir ücretmiş. Bir borsanın sigorta fonu arkadaşlar ne kadar yüksek olursa bu ADL olayının, bakın bu ADL olayının gerçekleşme ihtimali o kadar düşüktür. Otomatik ADL olayının gerçekleşme ihtimali o kadar düşüktür. O yüzden Binance gibi büyük borsalar arkadaşlar bazen ceplerinden gider sigorta fonuna para ekler. Bu sayede hızlı piyasa düşüşlerinde hiçbir müşterinin mağdur olmamasını sağlar. Hemen şuna da gelelim son olarak. Arkadaşlar ADL olayı çok sık yaşanan bir olay değildir. Çok hızlı ve sert piyasa hareketleri olması gerekir. Yani diyelim ki sizin burada 4 ışığınız yanıyor. Piyasa sert bir hareket yapmadığı sürece bu ADL olayı gerçekleşmez. Ne zaman ki sert bir hareket yapar, bu ADL'nin miktarı sizin kaçıncı sırada olduğunuzu gösterir. Yani 4 ışığınız da yanıyorsa siz ilk sıralardasınız demektir. Ama yine de bu düşüşte sizin pozisyonunuz %100 kapanır ya da pozisyonunuzun bir kısmı %100 kapanır diye bir şey yok arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu durumda ne yapıyor borsalar? Sigorta fonlarını devreye sokuyor. Umarım ADL olayını anlamışsınızdır. ADL olayıyla ilgili arkadaşlar bu bir mantıklı mı? Nasıl benim pozisyonumu otomatik kapatır derseniz mantıklı arkadaşlar. Burada bu bir matematik. Bunu sakın herhangi bir borsanın dolandırılması, yani X, Y, Z borsasının dolandırılması vesaire olarak düşünmeyin. Özellikle büyük borsaların, dediğim gibi işte Binance gibi, OKEX gibi borsaların sigorta fonları zaten ciddi şekilde yüksek. Bu adamlar ceplerinden de para ekliyor zaten. Yani aslında hızlı para düşüşlerinde borsa zaten cebinden bir sürü parayı kaybetmiş oluyor. İşte bu likidasyonlar gerçekleşmediği için cebinden bir sürü para çıkmış oluyor. Dolayısıyla artık borsanın sigorta fonunun karşılayamayacağı, yetmeyeceği durumlarda arkadaşlar bu otomatik ADL olayının gerçekleşmesi gayet mantıklı. Çünkü eğer öyle olmasaydı, düşünsenize adamın milyon dolarları borsanın zaten sigorta fonundan gidiyor. Cebinden eklediği, sizden aldığı gidiyor. Bir de cebinden milyon dolar daha verseydi arkadaşlar ne olurdu? Bu sert piyasa hareketlerinde borsa iflas ederdi arkadaşlar. O yüzden bunun olması gayet mantıklı diyorum. Umarım anlayacağınız bir video olmuştur. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.